Herkese merhaba. Auriküloterapi eğitim videolarımıza hoş geldiniz. Bu ilk videoda sizlere auriküloterapiden, Nujiye Türkiye olarak bizim hikayemizden, neden artık kısmen videoyla, kısmen de canlı bir eğitim sistemine geçtiğimizden ve auriküloterapi öğrenmenin sizlere neler kazandıracağından bahsedeceğim. 2017 yılından beri auriküloterapi alanında eğitimler veriyoruz. Türkiye'de auriküloterapi eğitimleri ilk kez bizimle başladı. Bu tıbbi yöntemi keşfeden Fransız hekimin, yani Doktor Paul Nugier'in Fransa'nın Lyon şehrinde kurduğu Glem Enstitüsü'nün eğitim programını onlarla işbirliği yaparak ilk kez Türkiye'ye taşıdık. Doktor Paul Nugier'in 1965 yılında kurduğu bu enstitünün şu anda başkanlığını yapan ve aynı zamanda onun oğlu olan Doktor Raphael Nugier ve her biri Doktor Paul Nugier'in direkt öğrencisi ve çalışma arkadaşı olmuş çok değerli hekimler eğitim seminerleri vermek için ilk kez ülkemize geldiler. Başlangıçta planımız yılda sadece bir seminer yapmaktı. Zira ben kendi aldığım bu değerli eğitimin ülkemize de ulaşmasını çok istiyordum. Uğruna Fransızca öğrenmek zorunda kaldığım ve yıllar içerisinde defalarca Fransa'ya giderek, ileri gelen ustaların her biriyle çalışarak ve öğrendiklerimi uygulayarak içinde yavaş yavaş piştiğim bu alanda ülkemizde mevcut olan eğitim eksiğinin ve konuyla ilgili bilgi kirliliğinin farkındaydım. Doğru bilgilerin ilk ağızdan, gerçek ustalardan verilmesini ve konuyla ilgili yanlış bilinenlerin düzeltilmesini çok istiyordum. Zira bizim eğitimlerimiz başlamadan önce auriküloterapi ülkemizde Fransız kulak akupunktürü ya da Nujiye kulağı gibi isimlerle biliniyordu. Ve sanki akupunkturdan türetilmiş bir yöntemmiş, sadece bir nokta yeri ve ismi ezberleyip sonra da orayı belli indikasyonlarla iğnelemekten ibaretmiş gibi algılanıyordu. Oysa ben onun gerçek bütünlüğünü ve sistematiğini gayet iyi bildiğim için bu eğitimleri orijinal kaynağından ülkemize getirmek istiyordum. Çünkü auriküloterapi ne sadece nokta adı ve yeri ezberlemekten ne de kulak anatomisi ya da ekseni yani indikasyon bazlı bir kulak coğrafyası öğrenmekten ibaret değildir. Enerji bazlı bir nabız reaksiyonu ise hiç değildir. Çeşitli başka tedavi modalitelerinin kavramlarıyla birleştirilmiş ve güncelliği olmayan karışım bilgilerin ya da farklı uygulayıcıların sonradan ekledikleri ancak üzerinde konsensüs olmayan kavramların da ayıklanması gerekliliği vardır. Hatta yıllar içerisinde Doktor Paul Nugier'in kendi çalışmalarının ilerlemesine bağlı olarak yöntemin evrilme sürecinin sonucunda nelerin ekarte edildiği bilgisinin de edinilmesi gereklidir. Böylece onun eski kitaplarındaki artık geçerliliğini kaybetmiş kavramların da kronolojisi bilinebilir. Dolayısıyla da bu tür bir bilgiyi ancak onun bizzat yetiştirdiği öğrencileri ve çalışma arkadaşlarından temin etmek mümkündür. İşte tüm bu düşüncelerle Mart 2017'de Dr. Raphael Nugier'in bizzat katılımıyla ilk seminerimizi verdik. Çok verimli ve güzel geçen bu seminerden sonra eğitim hekimler tarafından çok takdir edildi. Hemen akabinde pek çok hekim tarafından bu seminerlerin sayısının arttırılması ve içeriğin genişletilmesi talep edilince de Glem'deki eğitim basamaklarının tamamını ülkemizde de verme kararı aldık. Ve öncelikle 3 basamaktan oluşan temel eğitimi birebir aynı şekilde vermeye başladık. Böylece şimdiye dek 250'yi aşkın hekim seminerlerimiz sayesinde gerçek adı auriküloterapi olan bu tıbbi yöntemi bizden öğrendiler. 2018 yılının sonbaharından itibaren 3 basamaklı eğitimlerin ilk basamağını da bizzat ben vermeye başladım. Aslında hem Doktor Nugier'in hem de katılımcı hekimlerin ısrarları sonucu bu sorumluluğu taşımaya mecbur kaldım diyebilirim. Zira Türkiye'de Glem Okulu'ndan mezun olup diploma almış tek Türk hekim benim. Glem'de verilen herhangi bir ya da birkaç seminere katılmış olmaktan bahsetmiyorum. 2006 yılında kurulan Glem Okulu'ndan yani 12 basamaklı ve 2 yıllık Fransızca olarak verilen diplomalı eğitimden bahsediyorum. Birinci basamakları benim vermeye başlamamla birlikte hem çeşitli şehirlerdeki hekimlere ulaşabilir hale geldik. Zira Doktor Nugier ve diğerleri yalnızca İzmir'e gelebiliyorlardı. Hem de çeviriyle kaybedilen zaman azaldı. Ayrıca daha da önemlisi, ben kendi öğrenme sürecinde yaşadığım deneyimlerden dolayı katılımcıların ihtiyaçlarını ve takılacakları yerleri bilerek eğitimi bu anlamda maksimize edebilmek amacıyla hem etki mekanizmalarını hem de hastaya yaklaşım algoritmasını daha iyi kavratmak için
ayrıca eklemeler de yaptım. Bir yandan da hakkında hiç Türkçe kitap ya da kaynak bulunmayan bu alana bir kitap kazandırabilmek amacıyla çevireye başladım. Sonuçta Dr. Raphael Nogier'in yazdığı son kitabı olan ve 2018 yılında Fransızca olarak basılan, orijinal adı La Santé par l'oreille olan kitabını auricloterapi, kulaktan gelen sağlık adıyla Türkçe'ye kazandırdım. 2019 yılında eğitimlerimiz sonrasında bu alana gönül veren katılımcılarımızla birlikte hem konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmasını teşvik etmek, desteklemek için hem de konunun hekimler ve hastalar arasında doğru tanınmasını sağlamak amacıyla Auricloterapi ve Auriclotıbbı Derneği'ni kurduk. Yine eğitmenlik sorumluluğunu daha iyi taşımaya devam edebilmek için dünyada sadece Fransa'da mevcut olan ve 2 yıllık üniversite diplomalı auricloterapi eğitimine başvurdum ve kabul edildim. Eğitim, Paris 11 Kremlin-Bicêtre Tıp Fakültesi ve Strasbourg Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle onların bünyesinde yapılmaktadır ve sadece tıp doktorlarının kabul edilebildiği bir üniversite eğitimidir. Hedefim aynı. GLAM'de mevcut olan ilk jenerasyon ustaların bilgilerini Türkiye'ye taşımaya devam ettiğimiz gibi yakın gelecekte bir de bu alanda Paul Nogier sonrası dönemde yetişen, yani onun öğrencileri tarafından yetiştirilen 3. jenerasyonun, üniversiteli, akademik hareket eden genç ustaların ve onların bu alandaki teknik katkılarının da ülkemize taşınması. Şimdi sizlere auricloterapi eğitimi almaya neden ihtiyacınız olduğundan ve bu eğitimin size ne tür bir anlayış ve yetkinlik kazandıracağından bahsetmek istiyorum. Günlük pratiğimizde hepimiz hangi branşta çalışıyor olursak olalım ve hangi hastalığı veya fonksiyon bozukluğunu tedavi etmeye çalışıyor olursak olalım, mutlaka ve mutlaka hastalarımızdan anamnez alırken onların çeşitli ağrılarının, duygu durum bozukluklarının ve çeşitli işlev bozukluğu semptomlarının da mevcut olduğunu görüyoruz. Diyelim ki size hipertansiyon nedeniyle gelen bir hastanızda da, bir diyabet hastasında da, bir osteoartrit hastasında da, bir dermatolojik hastada da, yani her türlü hastada mutlaka ve mutlaka eşlik eden bir sürü başka şikayeti dinliyorsunuz. Hatta bu nedenle anamnez uzadıkça uzuyor. O hastada ya çeşitli omurga ağrıları oluyor, bel, boyun ya da diğer iskelet sistemi ağrıları, diz, omuz vesaire. Ya hastalıklarına eşlik eden veya ondan bağımsız anksiyete ya da depresif ruh halleri oluyor. Çeşitli bağımlılıklar, yeme bozuklukları, hazım bozuklukları, konstipasyon ya da sık tekrarlayan enfeksiyonlar, immünite problemleri vesaire vesaire. Bu nedenle de hastalar siz onları ne için muayene ederseniz edin yanında mutlaka çeşitli başka ilaçlar talep ediyorlar. Ya ağrı kesici, ya mide ilacı, ya müsil, ya anemi ilacı, ya antibiyotik gibi. Bir yandan hastanın durumu için bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bir yandan da hastaların tüm bu şikayetleriyle ilgili ne yapacağınızı bilmediğiniz için zorlanıyorsunuz. Zira her biri ayrı ayrı branşlar tarafından inceleme yapılmasını gerektiriyor ve sizin o anda şikayetlerin hepsiyle birden ilgilenecek durumunuz yok. Üstelik bir sürü yan etkisi olan veya sadece semptomu tedavi eden ilaçlar vermekten aslında hoşlanmıyorsunuz. Öte yandan da hastanızın duygusal, düşünsel durumu konusunda da ona yardım etmek istiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki psikolojik stabilite ne kadar iyiyse tüm diğer hastalıklarda o kadar çabuk iyileşir ve hatta zor ortaya çıkarlar. Ayrıca hastanın tüm şikayetlerinin ya da en azından onlardan bazılarının ortak bir paydada birleşebilecekleri bir değerlendirme yöntemi öğrenmediğiniz için varsa da o bağlantıları çoğu kez kuramıyorsunuz. İşte auricloterapi tüm bu durumlarda imdadınıza yetişir. O, her branştan hekimin alet çantasında olmasını isteyeceği türden bir tıbbi yöntemdir. Çünkü bir hastaya yaklaşırken vücudu tüm kısımlarıyla birlikte fonksiyonel açıdan değerlendirebilecek entegratif, yani bütüncül bir başka yaklaşım şekli öğretir. Ağrıları dakikalar içerisinde kesmek, psikolojik durum dengelemesi yapmak, hatta pre-op anksiyeteyi kesmek konularındaki etkisi bilimsel çalışmalarla kesin olarak kanıtlanmıştır. Fransız hükümetinin 2013 yılında auricloterapinin etkisinin bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesini istediği INSERM raporunun sonucunda bu tartışmasız bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca hastalıklar henüz lezyonel değil, sadece işlevsel, yani fonksiyonel bozukluk düzeyindeyken onları tedavi etmeye de imkan verir ve bunu yaparken de klasik tıbbi bilgilerle çatışmaz.
Yani hastanızı muayene ettikten ve gerekli olan tanısal yaklaşımı belirledikten sonra bir de auriküloterapiye özel bir muayene tekniği ve bazı enstrümanlar kullanarak başka bir gözle değerlendirmenizi ve başka bir şekilde tedavi uygulayabilmenizi sağlar. Daha önce bağlantısını kuramadığınız semptomların bağlantılarını kurabilirsiniz. Ne gerekli ayırıcı tanı tetkiklerinden ne de muayeneden feragat gerektirmez, sağduyudan asla ayrılmaz. Hem tedavi edici hem de önleyici olarak kullanılabilir. İş tedaviye geldiğinde size zararsız ve etkili bir fırsat sunar çünkü o bir genel dengeleme tedavisidir. Yani homeostaz uyarıcısı. Kişinin kendi doğal kaynaklarını uyararak bir iyileşme sağlar. Dışarıdan hiçbir kimyasal takviye yapılmaz. Yani tamamen öz kaynak tedavisidir ve dolayısıyla da olumsuz yan etkiye neden olmaz. Ayrıca da teşhislerinizi inanılmaz şekilde zenginleştirir ve destekler. Auriküloterapi ile ister hastalığın fizyopatolojisine uygun bir tedavi planı belirlenip direkt uygulanabilir, istenirse de hastanın vücudunun çeşitli uyaranlara yanıtları değerlendirilir ve ona göre tedavi yapılır. Tabii bu ikinci tekniği uygulamak için daha ileri düzey bir uygulayıcı olma gerekliliği vardır. Aranızda iş temposu, yaşam koşulları gibi nedenlerle bir başka şehre birkaç kez seyahat edemeyecek durumda olan, yani eğitimlerimize gelecek fırsat bulamayanlar var. Yine aranızda konuyu merak eden ama neler içerdiğini tam olarak bilmeyen ve dolayısıyla neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için çekimser olanlarınız var. Bu iki neden videoların hazırlanması konusunda bizi motive eden nedenlerden bazıları. Ama en önemli nedenini şimdi söyleyeceğim. Bu neden insan beyninin öğrenme mekanizması, hızı ve kapasitesi. İşte asıl bu nedenden dolayı, yani eğitimlerin verimini ve uygulanabilirliğini sizler açısından arttırabilmek için bu sisteme geçiyoruz. Konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. İnsan beyni, sol ve sağ hemisferlerin sürekli bir kooperasyonu sayesinde dataları duyusal girdiler olarak alır ve sonra soyutlama ve çıkarım yaparak bir kavrayışa ulaşır. Duyusal girdiler çok hızlı ise ve yüklenme olursa kavrayış için oldukça az zaman kalır ve işlemci hızı yetişmediği için bazı veriler ihmal edilir ve iyi öğrenilmez. Ayrıca insanların öğrenme şekilleri de birbirinden farklıdır. Görsel baskın olanlar, işitsel baskın olanlar veya ağırlıklı kinestetik öğrenenler vardır. Bu nedenle de seminerlerde herkesin öğrenme hızı aynı olamaz ve yine bu nedenle grup içinde bireylerin her biri aynı şekilde veya hızda öğrenemez. Ve bir canlı seminerde grubun tümünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak zorunda olduğu için teorik kısımlarda her bireyin kendi temposuna göre ayarlama yapma fırsatı olmaz. Bu nedenledir ki bazıları eğitimlerde daha çok, bazıları ise daha az öğrenirler. Teoriye ayrılan zaman nedeniyle uygulama için ayrılabilecek zaman da kısıtlanmak zorundadır. Ya da seminer sayısını arttırmak gerekir ki biraz önce bahsettiğimiz nedenlerle katılımcılar için oldukça zordur. İşte bu saydığımız nedenlerden dolayı eğitimlerin teorik kısımlarının büyük bir kısmını videolar haline getirme kararımız ortaya çıktı. Böylece videoları tekrar seyredebileceksiniz ve dolayısıyla da konuların iyice yerleşmesi ve kafanızda netleşmesi için bolca vaktiniz olacak. Hem de özellerini düşünüp kafanızda ortaya çıkan soruları not edebileceksiniz. Acele etmeden ve sakince. Üstelik eğitimin içeriği de her tür bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak görsel ve işitsel yardımcı unsurlar içerecek şekilde tasarlandı. İster görsel olun, ister işitsel ya da kinestetik tüm içerikler her tür öğrenme şekli için maksimize edildi. Eğitimin geri kalan kısımları ise yine canlı klinik uygulama seminerleri olarak verilecek. Yani eğitim sadece videolardan oluşmuyor. Ancak bu videoları tamamladıktan sonra eğitimin ikinci aşaması olan klinik uygulamalı seminerlerimize katılabileceksiniz. Böylece teori kafanızda iyice yerleştikten sonra iyi bir eğitim sürecinin olmazsa olmazı ikinci kısmı olan uygulama konusunda bizlerle çalışacaksınız. Bizzat bedeninizle hareket ederek ellerinizle yapacağınız bu uygulamaları sizlere gerekli olan el becerisi ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak için tasarladık. Yani teoriyi pratikle birleştirmeyi, sentez yapmayı öğreneceksiniz. Hastaya yaklaşım algoritmasını kavrayacaksınız ve tabii ki bir yandan da bedeninizin de uygulamayı öğrenmesi sağlanacak. Bu kadar mı? Üzerine bir de yılların deneyimleriyle kazanılmış püf noktalarını da yine bu klinik uygulamalı seminerlerde öğreneceksiniz. Doktor Nojiye ve benimle bolca uygulama fırsatınız olacak. Tekrarlıyorum.
Ancak bu videoları tamamladığınızda ve konular kafanızda artık iyice oturduğunda klinik uygulamalı canlı seminerlerimize katılabileceksiniz. Yani eğitimin teorik kısmını evinizde videolar vesilesiyle alabileceksiniz. Bitirdiğiniz ve artık hazır olduğunuz zaman da pratik uygulamalı klinik seminerlere katılarak devam edebileceksiniz. Sonrası ise size kalıyor. Uygulamaları yaparak deneyim kazanma süreci, ki buna pişme diyoruz. Ama yine yanınızdayız. Gerek Arküloterapi Derneği bünyesinde yapılacak bilimsel aktiviteler, gerekse diğer meslektaşlarınızla ve bizimle iletişim içinde olabileceğiniz platformlar sağlayarak deneyim kazanma sürecinde de yanınızda olacağız. Hepiniz için tüm kalbimizle en iyisini diliyoruz.